Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Milattan önce 750'li yıllarda yaşanan bu Kudüs'ün doğu bölgesinden başlayan büyük hengame, milattan önce 720'li yıllara geldiğinde ise Babillilerin harekete geçme sürecini karşımıza getiriyor. Babil'in Asur karşısında kendisini toparlayabilmesi, devir içinde geliş ve gidişler karşısında Kudüs'ün hep ticaretin önemli mihenk noktası olarak ele geçirme mücadelesi oldukça önemli. Bu noktada Babillilerin kuşatmasıyla karşılaşacağız. Yine Kudüs bölgesindeyiz. Ancak buraya gelmeden önce milattan önce 722 yılında doğan Hazreti Şaiyya'dan bahsetmemiz gerekiyor. Hazreti Şaiyya, Kur'an-ı Azimüşşan'da işaret edilen ve tarihsel süreçte kitaplarımızda da beyan edilen İslam peygamberlerinden biri olarak önümüzde. Beni İsrail'in başına her dönemde atfedilen bir peygamberden bahsedilir. Bu peygamberler genellikle hem hükümdar olurlar yahut hükümdara doğruyu söyleyen, onu hakka yönelten bir zat olarak ifade edilirler. Kimi zaman Yahudi kaynaklar bunu hem nebevi kısmı hem de krallar kısmı diye, Resuller ve krallar diye iki ayrı kısımda ele almaya gayret etmiş olsa da nihayetinde İsrail'in tarih boyunca bir din devleti olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu manada bir peygamberin devlet yönetiminde devletin başındaki hükümdara doğruyu ve hakkı söylemesi aynı zamanda o yönetimin içinde varlığına delildir. Ancak peygamberlerin o yönetimde çok da olmak gibi bir arzuları yok. Çünkü bir diğer taraftan Beni İsrail her seferinde kendilerine gönderilmiş olan o asli Tevrat'ta, Zebur'da ve en son gelen İncil, zaten tamamen reddettikleri kısımda ve Kur'an-ı Azimüşşan'da şeriate uymamak için türlü sebepler elbette ortaya koyuyor olacaklar. Bunlardan en önemlisi de bir peygamberin bu tarz işlere karışmaması yönünde. O yüzden peygamberler bu saatten sonra genellikle Kudüs'ün daha dış bölgesinde veya Kudüs'ün içerisine sonradan dahil olan isimler olarak karşımıza çıkıyorlar. Beni İsrail'in başında Sıdkıya hükümdar olduğu bir dönemdeyiz. Bu dönem özellikle Asurluların artık etkisini yitirmeye başlayıp İsrail'in yeni kendisini yeniden toparladığı ya da Kudüs bölgesini diyelim kendisini yeni toparladığı bir dönemdir. Lokman Aleyhisselam devrinde Lokman Aleyhisselam'ın sözüne sıdk ile bağlı olan isim anlamında Sıdkıya kelimesi konulmuştur isim olarak. Çünkü sonradan Sabut'un sadakatlisi denilmeye başlanmış olan bu isim, tabutu götürmüş olan Lokman Aleyhisselam sözüne iman ettiği için bu isimle anılmıştır. Ancak Beni İsrail bunu da evirip çevirmesine bilmiş, sonrasında bu inanç biçimini ya da bu gerçeği yine Sanduka'nın Kudüs'te olduğuna dair olan inancı pekiştirme gayretiyle bu ismi farklı bir noktaya çıkarmaya gayret edilmiştir. Hz. Şaiyya 24 yaşındayken peygamberlikle vazifelenmiştir. Ancak bu vazifesini yerine getirirken özellikle Sıdkıye'ye hakikati doğruyu söyler, neler yapması gerektiğini beyan eder ve genellikle vaktini Hicaz yolunda geçirirdi. Bu yolculuklardan bir tanesi hac mevsimine denk gelmişti. Bu hac mevsiminde tam tamamlamak üzerineydi ki rüyasında Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın nurunu gördü. O nur ile harekete geçmesi gerektiğini anladı. Bu hareket oldukça önemli, zira Babilliler kuşatmaya geliyorlardı Kudüs'ü. Bu kuşatmanın ortadan kaldırılabilmesi gerekiyordu çünkü Babilliler Asurlar gibi değildi. Parasını alıp geri dönecek cinsten durmuyorlardı. Daha önceden hem Asurlara hem de Beni İsrail'e karşı oldukça dolu geliyorlardı ve Beni İsrail'in bu sefer kökünü kazımak gibi de bir niyetleri vardı. Hz. Şaiyya atlı birlikleriyle harekete geçtiğinde atların en önünde koşan bir varlığı fark etti. Önemli bir farklılık vardı çünkü en önde koşan şey eğer bir atsa arkasında saçtığı bu ışık neydi?
Eğer o bir at değilse nasıl bir canlı olabilirdi? Ama atlar onu büyük bir selahiyetle takip ediyorlar ve hatta haddinden daha hızlı koşuyorlardı. Hz. Şahya'nın en önünde koşan bu at, Resul-i Kibriya aleyhissalatu vesselam Efendimiz'i miraca taşıyan Burak atıydı. Gözlerinin çıplak haliyle göremedikleri bu at onlara önderlik yapıyor. Hz. Şahya'ya bu önderliğin bu şekliyle yapılıp onun Kudüs'e yetişmesindeki en önemli vesile ise haccın hemen ilk günlerinde vermiş olduğu bir sadakayla anılır. Sadaka dediğimiz bir hediyedir. Hz. Adnan, Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın nesebinde Adnan oğulları olarak adlandırılan o en büyük sülale babası, Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın nesep soyundaki en üstteki zattan bahsediyoruz. İki tane ayrı Adnan var tarihte Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın dedesi olan. Birisi bu milattan önceki tarihlerde denk gelirken bir diğerine tarihin Hz. İsa döneminde karşılaşmaya başlıyor olacağız. O büyük Adnan'ın dedesine bir hediye almış olan Hz. Şahya bu hediyeden doğan muhabbet ve sevgiyle Allah Resulü'nün tabiri caizse muhabbetine mazhar olmuş, onun ruhaniyetinin muhabbetiyle Kudüs'e doğru yola çıkmıştı. Kudüs'e doğru yaklaştığında önde koşan atlılar civardan gelen bütün Asurluların üzerinde bir yolcularını bıraktıktan sonra onların üzerlerinden bir dolaşmaya çıktılar. Yani atların tek başına salınıp geri geldiği bir süreç. Ama atlar geriye gelirken Kudüs'ün içine girmediler. Hz. Şahya bu durumun farklılığını anlamıştı çünkü atların tekrar o barınakları geri dönmesini bekliyordu. Bir diğer taraftan onların o Babillilere karşı ne yaptığı da bir soru işaretiydi. Atları özellikle gelmek istememelerine aldırış etmeden onları dış bölgede nasıl istiyorlarsa öyle olması gerektir diye bırakıverler. Bir zaman sonra kuşatmaya gelen Babillerin başında bulunan Senharib kralları askerlerinin bir veba sebebiyle ölümünün başladığını gördü. Evet, atlar hangi vesileyle ve nasıl nail olduysa o askerlerin etrafında dolaşarak onlara veba hastalığını taşımışlardı. Onların veba hastalığını nereden aldıysa yolda geçen bir domuzdan aldığı söylenebilir. Bu hastalığı yaydıktan sonra şehrin içerisine girip şehrin içindeki Beni İsrail'in de hasta olmasını engellemişler. Tabiri caizse kendilerini hayvan olarak dahi olsa Allah Azze ve Celle'den aldıkları emirle karantina altına almışlardı. Sonrasında ise yedikleri farklı ot karışımlarıyla 7 ila 14 gün içerisinde kendilerine gelmişler. Son at iyileşene kadar Kudüs'ün dışında bekleyerek sonradan Kudüs'ün içerisine girmişlerdir. Tarih boyunca Beni İsrail'in atlara özel ihtimam göstermesi bu manada sadece Hz. Süleyman Efendimiz'e anılmaz. Zaten Hz. Şahya da Hz. Süleyman Efendimiz'den gelen atlarla ilgili olan bu mucize-i ilahiden oldukça etkilenmişti. Kudüs'ün etrafında yavaş yavaş yükselmekte olan surları aşmak üzere saldırı sistemi olan Babilliler bu kuşatma kulelerini hiçbir şekilde Kudüs'e karşı kullanamamışlardı. Ninova'yı da surlarla kaplamışlardı elbet, kaybetmeden ve hep kazanacaklarını düşünerek. Sonuçta Asurlarla karşı karşıya gelmiş olmanın, onları da yenecek olmanın ve ikinci büyük Babil'i yeniden kuracak olmanın heyecanı içerisindeydiler. Bu heyecanı Kudüs'te gidererek Beni İsrail'i ortadan kaldırmayı niyet etmişlerdi. Ancak bu ilk sefer Hz. Şahya'nın engellenmesiyle ortadan kalkmış oldu. Hz. Şahya'nın ilerleyen dönemdeki vefatına geçmeden evvel milattan önceki 650 yılında gerçekleşen büyük Avrupa göçünden bahsetmemiz gerekecek. Çünkü bu Avrupa göçü Orta Doğu tarihinde önemli bir milli değişime götürecek bizleri. Tabi bunu anlatabilmek için yarını bekliyor olacağız. Bugünlük kalın sağlıcakla.